Burası Konoha kahvehanesi. Burada Naruto'yu biraz tiye alıyoruz. Naruto evreninde yüzlerce karakter var. Onlarca köy var, sayısız teknik var. Ama tüm bu dünyanın merkezinde aslında tek bir şey bulunuyor. Klanlar. Çünkü Naruto evreninde sadece güçlü olman yetmiyor. Hangi ailede doğduğun da kaderini belirliyor. Bazıları doğuştan avantajlı, bazıları doğuştan dezavantajlı. Bazıları ise daha çocuk yaşta omuzlarına koca bir tarih yüklenmiş halde dünyaya geliyor. İşte bugün o ailelerden belki de en ünlüsünü konuşacağız. Uchiha klanı. Naruto tarihindeki en güçlü ninjaların çıktığı aile. Ama aynı zamanda en çok acı çeken aile. Bugün Sharingan'ın ne yaptığını anlatmayacağız. Bugün Madara'nın kaç meteor düşürdüğünü de konuşmayacağız. Bugün Uchiha olmanın nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Ve videonun sonunda belki de şu cümleyi kuracaksın. İyi ki Uchiha doğmamışım. Naruto evreninde bazı soyadlarını duyunca insanın yüz ifadeleri değişiyor. Senju, Hyuga, Osuke ve tabii ki Uchiha. Çünkü bu isim sadece güçlü bir aileyi temsil etmiyor. Aynı zamanda korkuyu temsil ediyor, savaşı temsil ediyor ve trajediyi temsil ediyor. Naruto tarihinde neredeyse her büyük olayın ucunda kesinlikle bir Uchiha var. Madara, Obito, Itachi, Sasuke. Şimdi ilginç olanı şu. Bu kadar güçlü insanların aynı aileden çıkması tesadüf mü? Hayır. Çünkü Uchiha klanı sıradan bir aile değildi. Kökenleri Naruto evreninin en eski dönemlerine kadar uzanıyor. Uchiha ve Senju yıllar boyunca birlikte birbirleriyle savaşan iki büyük aileydi. Onların savaşı sadece toprak için değildi. Nesiller boyunca devam eden bir nefretin sonucuydu. Ve bu nefret daha çocuk yaşta doğan her Uchiha'nın omzuna yükleniyordu. Dünyaya geliyorsun, henüz yürümeyi bile öğrenmemişsin ama senden beklenen şey savaşmak. Normal ailelerde çocuklara oyuncak alınır. Uchiha ailesinde muhtemelen ilk doğum günü hediyesi bir shuriken oluyordu. Biraz sert bir çocukluk ama bu ailede standart buydu. Şimdi gelelim herkesin aklındaki soruya. Bu aile neden bu kadar güçlü? Cevap sadece Sharingan değil. Asıl cevap duygular. Naruto evreninde birçok güç çalışmayla gelişiyor. Ama Sharingan farklı. Sharingan çoğu zaman büyük duygusal kırılmalarla gelişiyor. Bir yakınını kaybetmek, büyük bir travma yaşamak, sevdiğin birini koruyamamak. Her yeni acı Sharingan'ın yeni bir aşamasını açabiliyor. İşte tam burada Uchiha klanının trajedisi başlıyor. Çünkü bu aile güç kazandıkça hayatlarından bir şey kaybediyor. Başka klanlar eğitim yaparak güçleniyor, Uchiha'lar ise acı yaşayarak güçleniyor. İşte bu yüzden Uchiha olmak dışarıdan harika görünse bile içeriden bakınca oldukça ağır bir yük. Ve belki de bu yüzden Naruto boyunca mutlu bir Uchiha görmek oldukça zor. Çünkü neredeyse hepsinin hikayesi bir kayıpla başlıyor ve başka bir kayıpla bitiyor. Naruto izleyen çoğu kişi Sharingan'ı gördüğünde aynı şeyi düşünüyor. Keşke benim de olsaydı. Sonuçta inanılmaz bir güç. Rakibin hareketlerini okuyabiliyor, genjutsu kullanabiliyor, ninjutsuları kopyalayabiliyor ve zamanla çok daha korkutucu yeteneklere ulaşıyor. Kulağa mükemmel geliyor. Ama çoğu kişinin fark etmediği bir detay var. Sharingan bir ödül değil, bir sonuç ve bu sonucun adı acı. Sonra bir seviyeye daha geliyor. Mangekyo Sharingan. Naruto evrenindeki en ikonik güçlerden biri. Ama burada işler daha da karanlıklaşıyor. Mangekyo Sharingan açmak için sadece üzülmek yetmiyor. Hayatını tamamen değiştirecek kadar büyük bir kayıp yaşaman gerekiyor. Itachi, Sushi'yi kaybetti. Obito, Rin'i kaybetti. Sasuke, Itachi'nin gerçeğini öğrendi. Her Mangekyo'nun arkasında gözyaşı var. Bu yüzden Mangekyo sadece güçlü bir göz değil, aynı zamanda yaşanmış bir trajedinin simgesi. Mangekyo'nun en ilginç tarafı burada başlıyor. Ne kadar çok kullanırsan o kadar kör oluyorsun.
Yani şöyle bir düşünün. Hayatın boyunca uğruna acı çektiğin güç yavaş yavaş seni kör ediyor. Naruto yazarı Masashi Kishimoto burada çok ilginç bir mesaj veriyor. Kontrolsüz güç her zaman bir bedel ister. Ve Uchiha klanı bu bedeli en ağır ödeyen aile oluyor. Birçok kişi sadece savaşlara bakıyor. Ama ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu ailede kim gerçekten mutlu yaşadı? Madara mı? Hayır. Obito mu? Hayır. Itachi mi? Kesinlikle hayır. Sasuke mi? Uzun yıllar boyunca hayır. Belki de Naruto evrenindeki en güçlü klan aynı zamanda en mutsuz klandı. Naruto evreninde sık sık duyduğumuz bir ifade var. Uchiha'nın laneti. Peki bu gerçekten bir lanet miydi? Yoksa insanlar bu aileyi hiç anlamadı mı? Tobirama'ya göre Uchiha'lar sevgiyi çok derin yaşayan insanlardı. Bu yüzden kaybettiklerinde diğer insanlardan çok daha sert tepki veriyorlardı. Bir anlamda onların en büyük gücü sevgileriydi. Ama aynı sevgi en büyük zayıflıkları haline geliyordu. İşte bu yüzden birçok Uchiha nefret yoluna sürüklendi. Belki de sorun gözlerinde değildi. Sorun yaşadıkları kayıplardaydı. Ve burada insan ister istemez düşünüyor. Eğer Madara farklı bir dönemde de olsaydı, Obito Rin'i kaybetmeseydi, Itachi'ye o görev verilmeseydi, Sasuke ailesini kaybetmeseydi, bugün Uchiha klanı hakkında aynı şeyleri konuşur muyduk? Belki de hayır. Belki de tarihin akışı tek bir olayla tamamen değişebilirdi. Naruto evreninde kötü adam denildiğinde akla gelen ilk isim tabii ki de Madara Uchiha. Devasa savaşlar başlattı. 5 Kage'yi tek başına alt etti. Meteorları gökten indirdi. Ve bütün dünyayı sonsuz Tsukuyomi'nin içine hapsetmek istedi. Ama bir soru soralım. Madara gerçekten doğuştan kötü müydü? Cevap kesinlikle hayır. Madara da bir zamanlar çocuktu. O da arkadaşlarıyla oynuyordu. O da ailesini seviyordu. Ve o da barış istiyordu. Fakat yaşadığı dönem barışın neredeyse imkansız olduğu bir dönemdi. Çocuklar daha isimlerini öğrenmeden savaşmayı öğreniyordu. Babalar oğullarını cepheye gönderiyordu. Kardeşler birbirlerini savaşta kaybediyordu. Ve Madara da bunlardan biriydi. Küçük kardeşi Inzua'yı kaybetti. Ve o gün Madara'nın dünyaya bakışı tamamen değişti. Hashirama ve Madara iki çocuk, iki rakip, iki hayalperest, ikisinin de ortak bir hayali vardı. Çocukların savaşmadığı bir dünya. İşte Konoha'nın temeli aslında bu hayallerle atıldı. Birlikte yeni bir köy kurdular. Yeni bir düzen kurmak istediler. Ama sonra insanlar devreye girdi. Şüpheler başladı ve politika başladı. Tabii politika başlayınca ne oluyor? Eski düşmanlıklar yeniden ortaya çıktı. Madara zamanla yalnızlaştı. Kendi klanı bile onu desteklememeye başladı. Burada ilginç bir soru doğuyor. Madara mı değişti yoksa dünya mı onu değiştirdi? Naruto evreninde arkadaşlık bazen çok kısa sürüyor. Bir gün birlikte taş sektiriyorsun, birkaç yıl sonra aynı arkadaş gökten üzerine meteor atıyor. Gerçekten sıra dışı bir dostluk yaşanıyor. Şimdi en tartışmalı isimlerden birine geldik. Tobirama Senju. Kimilerine göre çok büyük bir liderdi. Kimilerine göre ise Uchiha sorunlarının başlangıcı. Tobirama Uchiha'lara hiç güvenmiyordu. Onların duygularının tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden onları polis teşkilatına yerleştirdi. İlk bakışta bu büyük bir görev gibi görünüyor. Ama dikkatli bakınca farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Uchiha'lar köy merkezinden uzaklaştırıldı. Yönetimden uzak tutuldu. Karar mekanizmasının dışında bırakıldı. Ve zamanla iki taraf da birbirine güvenmemeye başladı. Belki de yıllar sonra yaşanacak felaketlerin ilk tohumu burada atıldı. Sonra sahneye Itachi çıktı. Belki de Naruto tarihindeki en trajik karakter. Bir tarafta ailesi, diğer tarafta köyü. İkisinden birini seçmek zorundaydı. Ve kazanan olmayacak bir seçimdi bu. Hangi yolu seçerse seçsin kaybedecekti. Ve sonunda ailesini kendi elleriyle öldürdü. Kardeşini hayatta bıraktı ama ona gerçeği söylemedi. Çünkü nefret ederek güçlenmesini istedi.
Düşünsene ya. Tüm hayatın boyunca en sevdiğin kişiyi senden nefret etsin diye uğraşıyorsun. Bu bir kahramanlık mı yoksa tarif edilemeyecek kadar ağır bir yük mü? Uchiha ailesinde kardeşlik sevgisi de biraz farklı işliyor gördüğünüz gibi. Normal ailelerde ağabey bisiklet sürmeyi öğretir, Itachi ise Sasuke'ye Mangekyou'nun yolunu dolaylı yoldan öğretti. Psikologlar bu aileyi görse büyük ihtimalle kariyer değiştirirdi. Sasuke'nin hikayesi çoğu zaman ihanet olarak anlatılıyor. Ama biraz daha derine inelim. Çocuk yaşta ailesini kaybetti. Yıllarca ağabeyinden nefret etti. Sonra gerçeği öğrendi. Bütün nefretin yanlış kişiye yönlendiğini fark etti. İşte tam o anda Sasuke'nin dünyası ikinci kez yıkıldı. Artık sadece Itachi'yi değil, köyü de sorguluyordu. Birçok izleyici Sasuke'nin kararlarına katılmıyor olabilir. Ama yaşadığı acıyı anlamak çok daha kolay. Belki de Uchiha klanının ortak kaderi tam olarak buydu. Sevdiklerini kaybetmek ve dünyaya karşı tek başına kalmak. İşte bu yüzden Uchiha klanı sadece güçlü bir aile değil, Naruto evreninin en büyük trajedisidir. Şimdiye kadar gördüğümüz her şey bizi tek bir soruya götürüyor. Uchiha klanı gerçekten lanetli miydi? İlk bakışta öyle görünüyor. Madara, Obito, Itachi, Sasuke, neredeyse her nesilde büyük bir trajedi yaşanıyor. Ama biraz durup düşünelim. Belki de lanet dedikleri şey aslında insanların yaptığı hataların sonucuydu. Uchiha'lar doğdukları anda kötü değildi. Onlar da diğer çocuklar gibi büyüdüler. Sevdiler, arkadaş edindiler, hayal kurdular. Fakat yaşadıkları kayıplar onları değiştirdi. Yani belki de lanet gözlerinde değildi. Dünyanın onlara davranışıydı. Naruto serisi boyunca dikkat edersek ilginç bir ayrıntı görürüz. Uchiha'lar hep güçleriyle anılıyor. Kimse onların duygularını konuşmuyor. Madara denince meteorlar akla geliyor. Obito denince savaş geliyor. Itachi denince katliam, Sasuke denince de intikam. Ama bunların öncesinde ne vardı? Kayıplar vardı. İhanet, yalnızlık, hayal kırıklıkları vardı. Belki de Naruto'nun anlatmak istediği en önemli mesajlardan biri buydu. İnsanları yaptıkları son hareketle değil, onları o noktaya getiren yolculukla değerlendirmek gerekir. Uchiha ailesinde aile albümüne bakmak biraz riskli. Bir sayfa çeviriyorsun, bir sonraki sayfada aile içi dram başlıyor. Fotoğraf albümünden çok belgesel gibiydi. Şimdi hayal et. Naruto evreninde doğuyorsun ve biri sana diyor ki tebrikler, sen bir Uchiha'sın. İlk anda mutlu olursun. Sharingan, büyük potansiyel, herkes sana saygı duyacak. Ama sonra gerçekleri öğreniyorsun. Senden büyük bir beklenti var. Klanın geçmişi omuzlarında. Köy sana tam güvenmiyor. En küçük hata halinde herkes seni yargılıyor. Ve en önemlisi, sevdiklerini kaybetme ihtimalin çok yüksek. O noktada insan ister istemez düşünüyor. Gerçekten güçlü olmak mı daha önemli yoksa huzurlu yaşamak mı? Naruto sadece dövüşlerden oluşan bir anime değil. Aslında insanların seçimlerini anlatan büyük bir hikaye. Ve Uchiha klanı bu hikayenin en önemli parçalarından biri. Onlar bize şunu öğretiyor. Güç, mutluluk getirmeyebilir. İntikam, acıyı bitirmeyebilir. Nefret, yeni nefretler doğurabilir. Madara bunu öğrendi. Obito bunu öğrendi. Sasuke bunu öğrendi. Hatta Itachi bunu herkesten önce anlamıştı. Ve belki de bu yüzden Uchiha hikayesi hala milyonlarca insanı etkiliyor. Çünkü bu sadece ninja hikayesi değil, kayıp yaşayan insanların hikayesi. Bugün Uchiha klanının tarihine bir baktık. Savaşlarını konuştuk, güçlerini konuştuk, acılarını konuştuk ve belki de en önemli gerçeği gördük. Uchiha klanının en büyük gücü Sharingan değildi. Sevdikleri insanlar için her şeyi göze alacak kadar güçlü duygulara sahip olmalarıydı. Ne yazık ki aynı duygular onların en büyük zayıflığı da oldu. Belki de bu yüzden Naruto evreninde en unutulmaz karakterlerinden çoğu Uchiha klanından çıktı. Çünkü onların hikayesi kazanmakla ilgili değildi, kaybetmekle ilgiliydi. Ve bazen bir karakteri unutulmaz yapan şey kazandığı savaşlar değil, taşımak zorunda kaldığı acılardır.
Destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.